Nereden geldik? Bu, belki de kendimize sorduğumuz en eski ve en temel soru. Cevabı aradığımızda ise yolumuz hep aynı yere çıkıyor. Afrika'nın yüz binlerce yıllık derinliklerine uzanan bir maceraya. Hadi gelin bu müthiş yolculuğa birlikte çıkalım. Kökenimizi düşündüğümüzde aklımıza genelde ne gelir? Belki de tek bir nokta. Haritaya saplayacağımız bir iğne kadar basit bir başlangıç. Kulağa ne kadar kolay geliyor, değil mi? Ama bilim bize bundan çok daha heyecan verici ve karmaşık bir tablo sunuyor. Tek bir nokta değil, bütün bir kıtaya yayılmış dev bir ağ. Peki, en temel sorunun cevabıyla başlayalım. Neresi? Cevap net. Afrika. Türümüz Homo sapiens'in beşiği bu kadim kıta. Bütün kanıtlar, yani hem fosiller hem de genetik veriler bizi hep aynı yere, aynı adrese çıkarıyor. İşte tam da bu noktada işler ilginçleşmeye başlıyor. Tamam, Afrika, ama Afrika devasa bir yer. Neresi tam olarak? Ve daha da önemlisi, ne zaman? İşte bu sorular bilim insanlarını 10 yıllardır meşgul eden büyük bulmacanın asıl heyecanlı kısımları. İlk insanı ararken aklınıza tek bir kişi, bir tür süper kahraman gelmesin. Öyle bir şey yok. Bunun yerine binlerce yıla yayılan bir evrim sürecinin ipuçlarını, bıraktığı izleri arıyoruz. Yani bu tek bir fotoğraftan ziyade parçaları farklı zamanlarda ve bambaşka yerlerde bulunan dev bir yapboza benziyor. Ve bu yapbozun anahtar kelimesi de işte bu, mozaik evrim. Peki, ne demek bu? Şu demek, bizi biz yapan özelliklerin hepsi bir anda, bir paket halinde ortaya çıkmadı. Mesela bugün sahip olduğumuz modern yüz yapısı, yuvarlak beyin kafatası, karmaşık alet yapma becerisi. Bunların her biri evrim ağacının farklı dallarında, farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda filizlendi. Kesinlikle öyle. Yani evrim bir düğmeye basıp anında olan bir şey değil. Yüz binlerce yıla yayılan, yavaş yavaş, adım adım ilerleyen bir süreç. Şöyle bir sahne hiç yaşanmadı. Arkaik bir anne ve babanın bir sabah uyandıklarında kucaklarında tamamen modern bir Homo sapiens bebek bulmaları. Hayır, bunun yerine bu modern dediğimiz özellikler farklı topluluklarda nesiller boyunca yavaş yavaş birikti. Peki biz bütün bunları nereden biliyoruz? Bu mozaik fikrine nasıl ulaştık? Cevap tabii ki somut kanıtlarda, yani fosillerde. Gelin şimdi kıtanın dört bir yanına dağılmış bu kemiklerin bize anlattığı hikayeye kulak verelim. İşte sahnede hikayemizin üç büyük yıldızı var. Fas'taki Cebel İrhut yaklaşık 315 bin yıl önce. Etiyopya'daki Omo-Ay en az 233 bin yıl önce. Ve yine Etiyopya'daki Herto yaklaşık 160 bin yıl önce. Dikkat ettiniz mi? En eski Homo sapiens fosilleri Fas'tan Etiyopya'ya, yani aralarında binlerce kilometre olan yerlerde bulundu. Sadece bu coğrafi dağılım bile bize tek bir merkez olmadığını fısıldıyor sanki. İşte Cebel İrhut. Burası gerçekten de inanılmaz. Fas'ta bulunan bu fosiller bildiğimiz en eski Homo sapiens kalıntıları ve tam bir mozaik evrim dersi gibi. Yüz yapılarına bir bakın, şaşırtıcı derecede modern, yani bize oldukça benziyorlar. Ama kafa taslarının arka kısmı, yani beyin kutuları daha uzun ve basık. Bu da daha arkaik bir özellik. Yani modern bir yüz, arkaik bir kafatası. Yapbozun parçaları farklı oranlarda birleşiyor. Şimdi Fas'tan Etiyopya'ya geçelim. Orada da karşımıza Omo-Ay fosili çıkıyor. O da bize yapbozun bambaşka bir parçasını sunuyor. Yaşı da çok eski, en az 233 bin yıl. Ama Cebel İrhud'un aksine Omo-Ay'ın beyin kutusu daha yuvarlak, daha modern bir yapıda. Bakın ne kadar ilginç. Modern yüzün en eski kanıtı Fas'ta, modern beyin kutusunun en eski kanıtıysa binlerce kilometre ötede, Etiyopya'da. Bu durum bizi çok önemli bir soruya getiriyor. Eğer en eski ipuçlarımız kıtanın bu kadar farklı köşelerine dağılmış durumdaysa, bu bizim köken hikayemiz hakkında ne anlama geliyor? Cevap, sandığımızdan çok daha karmaşık ve bağlantılı bir modelde saklı. İşte bu dağınık gibi görünen fosil bulmacasını bir araya getiren modern bilimsel görüşün adı Pan-Afrikan modeli. Yani kökenimiz tek bir ağacın gövdesinden çıkan tek bir dal gibi değil, daha çok kıta boyunca birbirine dolanmış karmaşık bir kök sistemi ya da bir ağ gibi. Bu fikrin daha teknik bir adı da var. Zayıf yapılı kök modeli. Kulağa biraz karışık gelebilir ama aslında mantığı basit. Şöyle düşünelim, atalarımız hiçbir zaman tek bir büyük, homojen grup olmadı.
Aksine Afrika'nın farklı yerlerinde yaşayan, zaman zaman bir araya gelip gen alışverişinde bulunan, sonra belki iklim değişince tekrar ayrılan, irili ufaklı gruplardan oluşan bir ağ gibiydiler. Yani bir metapopülasyon. Tek bir büyük nehir düşünmeyin, bunun yerine sürekli birleşip ayrılan sayısız dereyi hayal edin. Peki bu süreç pratikte nasıl işledi? Gelin adım adım bakalım. Birincisi, kıtanın dört bir yanına dağılmış farklı ata grupları vardı. İkincisi, bu gruplar tamamen yalıtılmış değildi. Dönem dönem karşılaşıyor, birbirleriyle karışıyor, genlerini paylaşıyorlardı. Üçüncüsü, modern özellikler farklı gruplarda, farklı zamanlarda ortaya çıktı. Ve son olarak, yüz binlerce yılın sonunda bu sayısız dere tek bir büyük nehirde birleşti ve bugün hepimizin paylaştığı ortak gen havuzunu oluşturdu. Ve işte bu modelin en çarpıcı sonuçlarından biri de bu. O eski, birbirinden farklı kök popülasyonların yarattığı yapı, bugün insanlar arasındaki genetik farklılıkların sadece %1 ila 4'ünü açıklıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor, genetik çeşitliliğimizin ezici bir çoğunluğu, yani %96'dan fazlası, bu grupların birleşmesinden sonra, yani çok daha yakın bir zamanda ortaya çıktı. Tabii bu yeni ve daha karmaşık tablo, kökenlerimiz hakkında uzun süredir doğru sandığımız bazı eski fikirleri de temelinden sarsıyor. Hadi gelin en yaygın mitlerden birkaçını hızlıca düzeltelim. Birinci efsane, insanlığın beşiği Doğu Afrika'daki tek bir noktadır. Bu artık eksik bir bilgi. Evet, Doğu Afrika inanılmaz derecede önemli, orası kesin. Ama Fas'taki Cebel İrhut gibi bulgular bize hikayenin çok daha geniş olduğunu, neredeyse bütün kıtaya yayıldığını gösteriyor. Yani tek bir beşik değil, adeta kıta büyüklüğünde bir oyun parkı düşünün. İkinci efsane, Homo sapiens yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıktı. Bu tarihi de güncelleme zamanı geldi. Cebel İrhut fosilleriyle birlikte biliyoruz ki, türümüze giden süreç en az 315 bin yıl öncesine dayanıyor. Unutmayalım ki türleşme bir doğum günü gibi net bir tarih değil, çok ama çok uzun bir süreç. Ve son efsane, Afrika dışına ilk büyük göç 60 bin yıl önce yaşandı. Bu büyük göç, evet çok önemli ve hepimizin atalarının hikayesiyle doğrudan bağlantılı. Ama bu ilk deneme değildi. Mesela bugün İsrail'de bulunan Mistia mağarasındaki fosiller yaklaşık 185 bin yaşında. Bu da bize atalarımızın çok daha erken dönemlerde Afrika dışına küçük keşif gezileri yaptığını gösteriyor. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en önemli ders ne? Cevap, haritada işaretleyebileceğimiz tek bir nokta değil. Cevap, bir kıta boyunca uzanan, birbirinden beslenen, birleşip ayrılan toplulukların oluşturduğu dev bir bağlantı ve etkileşim hikayesi. O halde tüm bu bilgilerin ışığında size soruyorum, köken hikayemizi anlatmak için haritaya tek bir iğne mi saplardınız, yoksa bütün kıtanın üzerine karmaşık ve birbirine bağlı bir ağ mı çizerdiniz? Ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın. Hatta isterseniz bir sonraki bölümde Afrika'dan çıkışın dalga dalga nasıl olduğunu daha da derinlemesine inceleyebiliriz.